Selamlar. Hiç gökyüzüne bakıp o devasa metal yığınlarının nasıl havada süzüldüğünü veya yüzlerce metrelik rüzgar türbinlerinin nasıl hiç zorlanmadan döndüğünü düşündünüz mü? Rüzgar, görünmez ama muazzam bir güç. Bu incelememizde işte o gücün, yani aerodinamiğin inanılmaz dünyasına yakından bakacağız. Hoş geldiniz. Hadi, havayı kendi avantajımıza nasıl büktüğümüzün sırlarını birlikte açığa çıkaralım. Pekala, yol haritamız şu şekilde. Önce kanat profilinin anatomisine bakacağız. Sonra kaldırma kuvvetinin nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Ardından dinamik stall'un kaosuna, süpersonik akış ve şok dalgalarına dalıp bu görünmez güçleri nasıl simüle ettiğimizi göreceğiz. En sonunda da işin geleceğine, yani şekil değiştiren kanatlara uzanacağız. Bölüm 1. Kanat profilinin anatomisi. Uçuşun temeli. Aerodinamik tasarımın yıllar içinde ne kadar incelikli bir şekilde evrimleştiğini bir düşünün. Havanın ilk temas ettiği o pürüzsüz ön kenar, havayı en az sürtünmeyle terk etmesini sağlayan keskin arka kenar. Ve tabii maksimum verimi elde etmek için kalınlığın kanat boyunca nasıl özenle değiştiği. İnanın bana, bu şekillerin hiçbiri tesadüf değil. Hepsi mühendisliğin havadaki imzası diyebiliriz. Bölüm 2. Kaldırma kuvveti üretmek. Kanatlar yer çekimine nasıl meydan okur? Bunu zihninizde canlandırmak aslında çok kolay. Hızlı akan bir nehirdeki pürüzsüz bir taşı düşünün. Su, o taşın etrafından akıp gitmek için nasıl hızlanıyorsa, kanadın üstündeki kavisli yüzeyde havayı tam olarak öyle hızlandırıyor. İşte bu inanılmaz hızlanma, havanın statik basıncını aniden düşürüyor. Alt taraftaki yüksek basınç da devreye girince, uçak adeta havaya doğru itiliyor, yani yer çekimine resmen meydan okuyoruz. Uçuşun ardındaki o görünmez el tam olarak bu. Bölüm 3. Dinamik stall'un kaosu. Görünmez düşman. Peki işler her zaman yolunda gidiyor mu? Kesinlikle hayır. Dinamik stall dediğimiz şey kelimenin tam anlamıyla bir aerodinamik kabus. Kanadın açısı aniden değiştiğinde o pürüzsüz hava akışı kanada tutunamıyor ve şiddetle kopuyor. Özellikle devasa rüzgar türbünü kanatlarının uç kısımlarını düşünün. Rüzgarın sürekli yön değiştirdiği o son derece kararsız ve acımasız ortamla her gün, her an yüzleşmek zorundalar. Ve bu harika görseller tam da bahsettiğim kaosu kusursuz bir gerçekçilikle ortaya koyuyor. Çıplak gözle asla göremeyeceğimiz o aerodinamik karmaşayı, süper bilgisayarların ürettiği bu yüksek çözünürlüklü, son derece gerçekçi ve etkileyici 3 boyutlu görsel efektler sayesinde görebiliyoruz. Stola uğrayan bir kanadın arkasından kopan o 3 boyutlu türbülanslı girdaplara bir bakın. Havanın ne kadar vahşi ve yıkıcı olabileceğinin görsel bir kanıtı resmen. Bölüm 4. Süpersonik akış ve şok dalgaları. Ses duvarını delmek. Şimdi işleri biraz daha hızlandıralım. Ses altı hızlarda uçak kanatları havanın üzerinde pürüzsüzce süzülmek için kalındır ve ön kısımları yuvarlaktır. Fakat bir uçak ses hızını aştığında karşısındaki hava artık o sakin nehir değil, adeta betondan bir duvar gibidir. Bu yüzden süpersonik kanatlar o görünmez duvarı kelimenin tam anlamıyla delip geçebilmek için bir bıçak gibi tasarlanmalı. Yani jilet kadar keskin ve ultra ince olmalı. İşte süpersonik uçaklarda bu yüzden genellikle çift kama şeklindeki kanatlar kullanılıyor. Burada mühendislerin çözmesi gereken inanılmaz bir denge oyunu var. Uçağı yamaçlatan sıkıştırma dalgalarıyla hızlandıran genişleme dalgalarını öyle bir dengelemelisiniz ki süpersonik hızlardayken uçağın parçalanmasına bile yol açabilecek o devasa dalga direncini minimuma indirin. Kesinlikle büyüleyici. Bölüm 5. Görünmezi simüle etmek. Havayı mühendislikle tasarlamak. Peki tüm bu çılgın güçleri nasıl hesaplıyoruz? DNS, RANS veya LES gibi kelimeler duyduğunuzda havacılık dünyasının beyni olan devasa süper bilgisayarların kullandığı algoritmaları kastediyoruz. Gözle görülmeyen o sınır tabakasındaki ufacık bir geçişi veya havadaki türbülansın enerjisini böylesine etkileyici bir gerçekçilikle modelleyebilmek akıl almaz miktarda bir işlemci gücü gerektiriyor. Tabii işler sadece dijital ekranda bitmiyor. Yıllarca süren ve milyonlarca veriyi işleyen bu inanılmaz derecede gerçekçi simülasyonların fiziki olarak doğrulanması şart. Bu tasarımlar içine devasa fanların yerleştirildiği gerçek rüzgar tünellerinde test ediliyor. Basınç tapaları, termal kameralar, girdap jeneratörleri tüm bunlar kullanılarak çok ince, milimetrik testler yapılıyor. Yani bilgisayar dünyasıyla fiziksel gerçeklik tam da bu testlerde kusursuzca birleşmek zorunda. Bölüm 6. Gelecek, şekil değiştiren kanatlar. Gerçek zamanlı uyum. Gelelim en ilham verici kısma.
Canlı bir kartalın uçarken havanın akışına göre kanatlarını ve tüylerini saniyeler içinde nasıl ayarladığını düşünün. Gelecekte çok özel karbon fiber kompozitler ve ultrasonik motorlar sayesinde uçaklarımızın kanatları da tıpkı bu canlı kuşlar gibi olacak. Kanadın arkası hiçbir eski tip menteşe veya dişli mekanizma kullanmadan doğrudan uçuşun tam ortasında kendi kavisini dinamik olarak değiştirebilecek, kesintisiz ve pürüzsüz bir dönüşüm. Yani buradaki asıl vurucu nokta şu. Doğayı taklit eden bu şekil değiştirme teknolojisiyle o eski mekanik flap sistemleri için gereken motor gücünü tam %20 oranında azaltabiliyoruz. Bu ne demek? Uçuşlarda yakıttan anında %11 tasarruf demek. Hatta bunu rüzgar türbinlerine uyarladığımızda rüzgar ne kadar düzensiz eserse essin enerji üretimini tek seferde %15 arttırabiliyoruz. Havacılığın ve enerjinin kuralları resmen baştan yazılıyor. Havacılığın o ilk günlerinden ses hızını paramparça ettiğimiz anlara ve şimdi de nefes alan, şekil değiştiren canlı kanatlara kadar inanılmaz bir yol kat ettik. Eğer teknoloji bize gökyüzünde tıpkı canlı bir kuş gibi esneyen, şekil değiştiren ve adapte olan makineler sunuyorsa, sizce yarının o devasa uçakları gökyüzünde nasıl görünecek? Bir sonraki uçuşunuzda pencereden bakarken bunu zihninizde bir tartın derim. Bu heyecan verici incelememizde bana katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki seferde görüşmek üzere, gözünüz hep yükseklerde olsun.